Yargıda nefes kesen bir bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklar çok daha heyecanlı olacak. Öyle sahneler bizleri bekliyor ki herkes ekranları kilitlenecek. Birazdan tüm merak edilenlerin ve akıldaki soru işaretlerinin cevaplarına geleceğiz. İlk olarak şunu söyleyelim. Yargı dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacak. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerden dolayı bir haftalık ara verilecek ve yeni bölüm 7 Nisan Pazar günü yayınlanacak. Şimdi gelelim asıl bomba mevzulara. Tam beklediğimiz gibi Eren'in intikam planı tıkır tıkır işliyor. Çünkü Tuğçe Eren'den kendisine bunu yapanları öldürmesini istemişti. Ve artık Eren için geri dönüşü olmayan bir süreç başladı. Efe de bu süreci dahil oldu ve Eren'e çok kritik yardımlarda bulundu. Bu nedenle Eren, Ilgazlardan daima bir adım önde ve büyük bir aşama kaydetti. Eren'in asıl planı önceki bölümde de söylediği gibi iti ite kırdırmak. Yani failleri birbirine düşürerek birbirlerini öldürmelerini istiyor. Eğer bunu yapamazlarsa Eren bizzat kendisi halledecek. Hatta Eren bunun için eski bölümlerde izlediğimiz Kuyu Cinayeti senaryosunun çekildiği mekanı kullanarak izleyicileri adeta geçmişe götürdü. Eren ilk planında başarılı oldu ve faillerden biri ormanlık alanda diğerini öldürdü. Peki Eren son sahnede adamı vurdu mu? Olayın içindeki diğer iki kişinin de adını öğrendikten sonra Eren bir anlık öfkeyle silahı eline alıp sıktı ancak havaya sıkmış olabilir. Çünkü asıl önceliği tüm failleri bir araya toplayıp birbirlerini öldürmesini sağlamak. Bakalım bu kuyu yine gündeme bomba gibi oturacak mı? Diğer yandan Ilgaz ve Ceylin Eren'in bu işin peşine düştüğünden şüphelendiler. Ilgaz bu konuda Eren'i durdurmak ve sakinleştirmek için bir konuşma yaptı. Ancak elbette bu konuşma bir işe yaramayacak. Çünkü Eren çoktan harekete geçti bile. Ancak önümüzdeki bölümlerde Ilgaz ve Eren bu konuda elbette karşı karşıya gelip yüzleşme yaşayacaklardır. Eren zaten her şeyin farkında ve hatta son bölümde Efe'ye "Ben eninde sonunda bunun bedelini ödeyeceğim ama bileceğim ki sen Tuğçe'nin yanındasın" demişti. Kısacası Eren her ne kadar Efe'den yardım alsa da onu yakmamak için tüm bunları tek başına yapıyor. Üstelik yakalanmamak ve iz bırakmamak için kendine has yöntemlerle hareket ediyor. Kısacası Ilgaz ve diğerleri Eren'den şüphelenseler bile Eren şimdilik ortada bir kanıt bırakmadan ilerliyor. Peki Tuğçe'ye bir şey olacak mı? Faillerden biri olan doktor Tuğçe'yi öldürebilecek mi? Ve bu sahnede neler yaşanacak? Şimdi gelelim bu konuya. Eren doktorun adını öğrendi. Ancak ismi Kartal olan sözde doktor Tuğçe'nin her şeyi hatırladığını anlayarak onu öldürmek için harekete geçti ve şırıngayı vermek üzere odasına girdi. Peki bu sahnede neler olacak? Bu konuda çok kritik iki ihtimalimiz var. Birinci ihtimalimiz, son bölümde de gördük ki Efe çok iyi bir gözlemci ve gizlice tüm durumları takip ediyor. Tuğçe ise kendisine bunu yapanların seslerini bile hatırlıyor ve içlerinden birinin odasına girdiğini biliyor. Bir ihtimal, eğer Tuğçe bir şekilde bunu Efe'ye söylediyse, içlerinden birinin doktor olduğunu veya odasına girdiğini söylediyse Efe elbette Tuğçe'yi yalnız bırakmayarak gerekeni yapacaktır. Belki de odadan bilerek çıkmıştır ve doktoru suçüstü yakalamak istemiştir. Hatta yakalayıp gizlice Eren'e bile teslim edebilir. İkinci ihtimalimiz ise şu şekilde. Ilgaz ve Ceylin Tuğçe'nin tehlikede olduğunu anlayınca hızlıca hastaneye geldiler. Fakat hastaneye gelirken birilerine telefon etmek heyecandan olsa gerek akıllarına gelmedi. Belki de etmişlerdir ama biz görmemişizdir. Bunu önümüzdeki bölüm anlayacağız. Evet, Ilgazlar duruma müdahale ederek Tuğçe'yi bu tehlikeden kurtarabilir. Ayrıca Tuğçe'ye öldürücü şırınga verilse bile erken müdahaleyle yeniden hayata dönebilir. Kısacası Tuğçe'nin ölmesi beklenmiyor. Doktor Kartal ise bir ihtimal zor da olsa kaçmayı başarsa bile Eren'in ağına yakalanacaktır. Öte yandan Tuğçe dosyasında çok önemli bir tanık olan Arzu, Doktor Kartal'ın kardeşi Erbil tarafından öldürüldü. Bu konuda Arzu'nun bahsettiği abla denilen kişiye ulaşılırsa önemli bir bilgi edinilebilir. Kısacası Ilgaz bu dosyada büyük bir ilerleme kaydedecek. Ancak işin sonucunda yolları Eren'le ve Eren'in yaptıklarıyla kesişecek. Tüm bunların yanı sıra Yekta ve İclal Savcı arasındaki mevzu ortaya çıktı. Yeni bölümlerde bu ikili arasında sürpriz senaryolar görmeye devam edeceğiz. Tabii bir yandan da Yekta'nın yargılanma süreci yaşanacak. Laçin ile Yekta arasında başlayan gerilim ise Yekta'nın yeni hamleleriyle iyice kızışacak ve bu gerilim giderek artacak. Diğer yandan Aylin Zümrüt'ü ve nasıl zengin olduğunu gördü. Osman ve Zümrüt arasındaki senaryonun başlamasıyla ve Aylin'in de bu konuya dahil olmasıyla işler giderek karışmaya başlayacak. Bu hikayede yanan ise muhtemelen Osman olacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Bu videoları kaçırmamak ve anında izlemek için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.